We are the best. Galatasaray'da tekrar sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugün saat 14.00 oldu ve ne günü? Galatasaray günü. Gene Galatasaray'ı konuşmaya geldik. Gene Galatasaray'la ilgili gelişmeleri konuşmaya geldik. Gene haftanın bazı pozisyonlarını değerlendireceğiz ama asıl konumuz bu Galatasaray nereye gidecek? Barcelona maçı, UEFA Kupası ne olacak? Onlarla ilgili çeşitli konulara sizlerle gireceğiz. Bu arada yayın özür dilerim arkadaşlar. Yayın ihalesi konusundaki gelişmelerle de sizlerle paylaşacağız. Bakalım Murat gene birinci. Eyvallah kardeşim. Kıvanç abi, Mehmet abi, Emre kardeşim iyi yayınlar, selamlar. We are the best ailesi. Arkada bir de Süleyman'ımız var, ona da selam yollayın ara sıraya. Havin Yasugev Şırnak'tan herkese selamlar. İyi yayınlar abi demiş. Şırnak'a buradan bol selamlar. Ayhan Dermansız. Kıvanç abi Euroleague Fener'e üçlük attı vallahi adamlar şokta. Doğru. Onu vereceğim yayında. Şimdi Mustafa Can Yakar Kıvanç ağam neden bu Fener BJK'li kuşlar ağlamaya başladı? Yine canları yanıyor çünkü arkadaşların. Ne yapacak? Eski desteği göremiyor özellikle Beşiktaş. Şeyda Yenisoy kuşlar gene ağlıyor. Kıvanç abim sen çok değerlisin. Allah senin gibilerle karşılaşmamıza ne vesile olsun. Karşılaştık, beraberiz. Benim gibi insanların sayısı veya ben kendimi hadi tamam kumaştan saymayayım. Gerçekten yürekten seven insan sayısı çok az zaten. Yani buldunuz mu yapışacaksınız. Barış Özer selamlar, iyi yayınlar kıymetli abilerim. İnşallah mutlu olduğumuz günlere geri döneriz demiş. Servet Dinsoy Kıvanç abi bizim dışımızda herkes ağlıyor. Bu ne iş demiş. Yayın ihalesini sormuş. Emeğine saygılar demiş. Çok sağ ol. Mert Seyran Kıvanç abi seni deli gibi sevdik, bizi bırakmam. Ne demek ya? Olur mu? Süleyman, Vedat abi, Emre beraberiz, hep beraberiz bundan sonra. Barış Özer, onu söyleyeceğim şimdi. Barış benden önce yazmış. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınların ne kadar önemli olduğunu, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu bildiğimiz bir dünyada gene en büyük eziyeti maalesef kadınlar çekiyor. Biz kadınları korumak zorundayız. Erkekler fiziki olarak güçlü insanlardır. Ancak onların akıllarına da ihtiyacımız var. Ben misal karımı dinlemediğim her şeyde elimi yüzümü bulaştırdım ama dinlediğim her konuda da gerçekten çok büyük başarılar elde ettim. O yüzden genelde karımın onayını almaya çalışıyorum. Çünkü onların bizden daha iyi bir görüş alanı var. Onu söyleyebilirim. Kaan Mor, herkes Galatasaray 5 yer 6 yer havasında. Böyle kendimize inanmadan hiçbir yere varamayız. Bu ana kadar Galatasaray'ın 5 yer 6 yer dediği maçtan 5 veya 6 yediğini gördük mü? Hayır. O 8 yiyen 7 yiyen takımlar onu konuşuyor. Boş verin. Biz çıkacağız, elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Okan Akgün, iyi yayınlar abi. Yayın ihalesi yine karmaşık bir duruma geldi galiba. Evet, Distürk bu ara bir mahkeme yolu tutabilir. Mert, iyi yayınlar abi. Tarık Işık selamlar. Kim demiş? Erol Tuncer. Zam da zam, zam da zam. Bir de üstüne Galatasaray'ın durumu. Bu nedir ya? Aynen öyle. Memur emeklisinin iyilerindenim ama ben bile yetiştiremiyorum ki içkim yoktur arkadaşlar. Gram içemem. Bana bir tane bira içirin, size dansöz gibi oynamaya başlayayım. Hiç alışamadım. Kötü alışkanlığım bir sigaram var, o kadar. Onun dışında çok böyle kötü alışkanlıklarım yok. Gece alemler, işte pavyonlar, orada gezeyim, burada gezeyim. Vallahi hayatımda yapmışlığım bir veya iki keredir, çok sayılı. Onun dışında bir şey yapmışlığım yoktur ama yetmiyor arkadaşlar. Bugün bir market maalesef. Anka Bodrum. Camp Nou 0-0, Nef 1-0. Vay, güzel bir şey yazmış. Umarım dediğin gibi olur. Mehmet Ali Priyev, dostum Azerbaycan'a bol bol selamlar. Cevap veremiyorum bazen, lütfen kızma. Seni seviyorum kardeşim. İyi yayınlar Kıvanç abi. Azerbaycan'a sevgiler, saygılar. En büyük cimbom, başka büyük yok. Mehmet Ali Priyev şöyle bir arkadaşlar. Azerbaycan'da yaşayan bir Azerbaycanlı ama öyle bir Galatasaraylı ki yenildiğinde, puan kaybettiğinde veya kötü olduğunda hüngür hüngür ağlayan bir arkadaşımız. Gerçekten benle de çok dertleşiyor. Her zaman konuşuyoruz. Yürekten bağlı. Böyle insanlara gerçekten bizim çok ihtiyacımız var. Saygılar kardeşim. Mertçiler, akşam basket maçımız var. 20.30 TV Bu Spor 2. Ya iyi yayınlar demiş. Evet, doğrudur. Havin Yasugev, Süleyman abi kusura bakma seni her seferinde unutuyoruz deyip sana da selamlar demiş Süleyman. Alve Sport, iyi yayınlar abi. Ertuğrul Öztemiz, merhabalar Kıvanç abi. Barcelona maç sonucu sence ne olur? Bir Barcelona'yı bir inceleyelim beraber. Ondan sonra bir maç sonucunu konuşuruz. Ama kendim adıma söyleyeyim. Ben bir hizmet beklemiyorum. Hatta oyuncuların şaşıracağımız kadar iyi oynama ihtimalini düşünüyorum. İçimden geçen bu. Onu göreceğiz. Az bir şey kaldı. Serhat abi gelmiş, selamlar. Barça'ya sahidar edeceğiz demiş. Ya Serhat abi yapma ne olur. İnşallah da
Kerem Bülbül bu zamana kadar Galatasaray yenemez denilen herkesi yendi. Biz takıma güvenelim. Yenilirsek yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Yenilirsek zaten kaybedecek bir şeyimiz yok. Doğal sonuç diyecekler ama bir de Galatasaray'ın yaptığı sürprizleri hatırlayın. Her zaman bu gerçektir. Yani bunu yapabiliriz ama bunu yapabilecek bir potansiyel takımda var mı? O soru işareti. Bunu yaptırabilecek bir teknik direktör var mı? O soru işareti. Taraftar ne yapacak maçlarda? O soru işareti. Erol Tuncer, gecelerin adamı Musa Yıldız abi. Evet, doğrudur. Admin atarken atını kuku veya uk. Selam insanlar topluluğu demiş. Ya Rabbim. Yağmur, iyi yayınlar Kıvanç abi. Dün gözlerimiz seni aradı. Doğrudur. Dışarıdaydım, işim vardı. Yayına destek olmaya çalıştım. Arkadaşlar, şimdi yayına şöyle bir girelim isterseniz. Öncelikle biliyorum çok hoşunuza gitmiyor ama basketbol ve voleybol haberleri olduğu zaman biliyorsunuz bu kanaldan başka yerde veren yok. Velat abim de gelmiş. İyi yayınlar abim. O yüzden mümkün olduğunca değinmeye çalışıyoruz. Şimdi EuroLeague bugün dün hatta bir karar açıkladı ve bu kararda takımların, EuroLeague'deki takımların Rus takımlarıyla yaptığı maçları sıralamadan çıkaracağını söyledi. Hoppa! Fenerbahçe isyan bayrağı çekti. Neden? Çünkü Rus takımlarının 3 maçını da Fenerbahçe kazanmıştı. Bu şu demek oluyordu. Fenerbahçe'nin gördüğünüz 12 galibiyet, 13 mağlubiyette 3 galibiyet otomatikman down olacak. Yani otomatikman sıralama dışına çıkıyor. Yani aşağılara iniyor. Bunda Anadolu Efes çok büyük bir zarar görmedi. Çünkü CSK'yı ikinci maçta yendi ama ilk maçta evinde yenildi. Zenit'le bir galibiyet bir mağlubiyeti var. Unic Kazan'a da daha henüz ikinci maçı yapmamıştı. Dolayısıyla çok böyle büyük bir zarar görmedi. Ama Fenerbahçe isyan bayrağı çekti. Dün futbolda isyan bayrağı, bugün baskette. Fenerbahçe sen kaşınıyorsun ama yapacak bir şey yok. Üzüldük ama onu söyleyeyim. Türkiye basketbolu bu çünkü. Okay Şahan, iyi yayınlar abi demiş. Mübariz İbrahimov Kıvanç, Azerbaycan'da Galatasaray her şeyden çok sevilir. Ayrıca keşten çoktur. Ayrıca Penya kalede olursa bize 3 ya da 4 atarlar fazlası. 4'ten fazla atarlar demiş. Metin 19, Kıvanç kolay gelsin, işim var demiş. Ya Metin abi sen beni öldüreceksin ya. Çalış. Boş ver. Önemlidir senin yaptığın iş, biliyorum. Havin Yasuge, Barcelona karşısında kaybedecek bir şeyimiz yok. Aynen öyle. Yaklaşımımızın bizim bu olması lazım. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz çıkalım, elimizden geleni yapalım. Şimdi kısaca Fenerbahçe saha olaylarını değerlendirmek istiyorum. Neden? Çünkü bunları verdik. Ben dünden beri PFDK sayfalarını inceliyorum ve arkadaşlarla görüşüyorum. Hala bir PFDK sevki yok. Enteresan. Galatasaray olsaydı, bu olaylar Galatasaray'ın sahasında olsaydı anında sevk edilen Galatasaray olurdu ama Beşiktaş'la Fenerbahçe yapınca garip bir durum değil mi arkadaşlar? Hala burada bir sevk yok. Bakın, kurallar, disiplin talimatı, şuradaki hareketleri, gördüğünüz hareketlerin olması hem de hakeme fiili bir saldırı olması, bir şey olmadı. Yani geldi biraz omzunu sıktı falan filan. Çok fazla bir şey yok ama hakeme fiili taarruz olduğu için bunun cezası saha kapamadır arkadaşlar. Bunu verirler mi? Ayrı bir konu. Madde madde isterseniz bir gün onları da inceleriz sizle ama bu maçta saha kapama cezası alması gereken Fenerbahçe susacağı yerde yağ gibi üste çıkmaya çalışıyor. Garip. Ana medyaya bakıyorsunuz, herkes Fenerbahçe'nin kara bir gece yaşadığını, işte hakemin onları katlettiğini falan filan konuşuyor. Ya arkadaşlar, bu ana medya nedir ya? Ben anlamış değilim. Bunlarda hiç mi medya namusu yok? Hiç mi basın mensubu namusu yok? Ben anlamış değilim ama gerçekten bir yerlerden para alıyorlar, bir yerlerden tatif alıyorlar. Bunları kesinlikle Spor Bakanı'nın araştırması gerekiyor ve fuzuli insanların da konuşmasını kesmek gerekiyor. Evet, biz Zorbay hakkında hakarette bulunuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor derken ilk açıklama Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Bilecik'ten gelmişti. Dedi ki onlar da insan, siz kendiniz gövde gösterisi yapıyorsunuz. 2 sene 3 sene önce Galatasaray hakemler hakkında bir açıklama yaptığında Kulüpler Birliği devreye girdi ve ne dedi? Hakemler de insandır, hakemler de hata yapabilir. Biz onların arkasındayız. Bir kulübün gövde gösterisi olmasına bu olayların müsaade etmeyiz dediler. Ama şimdi bunu diyen tipler, bunu diyen spor bilgisi noksanları çıktılar şimdi hakeme, TFF'ye ve MHK'ye bağırmaya başladılar. Hatırlayın, ben size bundan birkaç yayın önceki 2-3 defa ne dedim? Hakemlerin atamasını Servet Yardımcı
planlıyor. MHK değil dedim. Lütfen bakın yayınlara. İzleyin. Servet Yardımcı'nın atamaları yaptığı, özellikle belli maçlara Servet Yardımcı'nın müdahale ettiğini söyledim. Herkes itiraz etti. Belki chatte olan itirazlar da vardı. Sizden de geldi. Ama bakın şimdi Fenerbahçe ne diyor? Yardımcı bunları böyle yaptı. Yardımcı da yardımcı. Yardımcı da yardımcı. Hocam günaydın. Biz onları çoktan söyledik. Siz daha yeni uyanıyorsunuz ama jeton köşeli galiba. Neyse problem yok. Biz Servet Yardımcı'nın federasyonu nasıl karıştırdığını, MHK'yi nasıl parmakladığını zaten biliyoruz. O yüzden lütfen bu konuda bizim gibi olmayın. Bizler nacizane yayın yapan insanlarız. Sizler ise belgeye, delile ulaşabilecek potansiyele sahip insanlarsınız. O yüzden lütfen gereğini yapın. Ertuğrul Özdemir ben kalede pene olmasını düşünüyorum demiş. Olabilir. Atimin atarkin atını uk Avrupa maçı var diye ligi önemsememek. Evet doğru. Maalesef Torrent böyle bir açıklama yaptı. Oyuncular dedi sanki dedi ligden çok Avrupa maçını düşünüyor ve kafaları Avrupa maçında dedi. Ya arkadaş tamam oyuncunun kafası orada olabilir belki ama senin kafan da orada. Belli. Hadi göreceğiz bakalım. Kafası Avrupa maçında olan oyuncular ve teknik direktör. Perşembe geliyor. Buradayız. Gül Ünal selam. Kıvanç'a Alen gelmiş 36. Barca Marça maçı Katalanlar için zor geçecek ben inanıyorum. Marsilya maçı gibi olacak Torrent'e rağmen. Kesinlikle seninle en fikirdeyim. Ertuğrul Öztemiz kırmızı kart olayı vardı galiba abi. Onu da göstereceğim. Gül Ünal selam Kıvanç abi iyi yayınlar demiş. Hoş geldin. Bayan seyircilerin artması gerçekten çok iyi. Hakaret, küfür olmayan bir kanaldayız. Her şeyi açık açık konuşan bir kanaldayız. Ve bayanlar tekrar katılmışken bu ara Bengüsüm'ü göremedim ama Kadınlar Gününüzü kutluyorum. İnşallah güzel, refah bir hayat yaşamak nasip olur bu coğrafyada. Sizlere kadın olmak çok zor. Biliyorum bizler elimizden gelen desteği kadınlarımıza göstermek zorundayız. Haven Yosugep Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir spordur. İmza Harry Kewell. Efe, iyi yayınlar Kıvanç abi. Efe'cim, Berat abi şeyi gönderecek yani bugün gönderecek. Seninle temas kuracağız. Formanı ayarlayacağız dostum. Hatta ben şöyle bir teklifte bulundum. Biz dedim Efe ile buluşuruz. Gideriz Galatasaray Store'a. Orada dilediği formayı seçer alır dedim. Barış Özel like atalım abone olalım dostlar demiş. Çok fazla like ve aboneden size bahsetmiyorum ama bu ara yükselişimiz birazcık böyle yavaşladı. Hepinizin desteğine çok ihtiyacımız var. Lütfen abone olalım arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe stadında Zorba'ya yapılan bu saldırı aslında bir hakeme yapılan saldırı değildir arkadaşlar. Hakem orada Spor Bakanı'nın temsilcisi. Aynı zamanda Federasyon Başkanı'nın, aynı zamanda MHK Başkanı'nın temsilcisi. Yani bir hakeme saldırdığınızda arkadaşlar kime saldırdığınızı bir kere bileceksiniz. Oradaki şahsa saldırmıyorsunuz. O şahıs orada temsil yetkisini kullanıyor. Kimin? Spor Bakanı'nın. Bak devlet. 2. TFF Başkanı'nın. Kim? Nihat. Ve ki Nihat da sahada, tribünde oturuyor. Yani bu olaylar o kadar kolay kapanmaz. Ama PFDK'da hala çıt yok arkadaşlar. Eğer Galatasaray sahasında olsaydı bu olaylar emin olun daha bu sabahtan PFDK sevki gelmişti ve stat'taki kameralar incelenmeye başlanmıştı. İşte bu yüzden Galatasaray'a karşı oynanan bir spordur. Futbol, basketbol, voleybol adını ne koyarsanız koyun. Galatasaray işte bu yüzden büyüktür. Çünkü karşısında birleşmiş, onu yıkmaya çalışan bir grup ama o tek başına. Peki onu yıkmaya çalışan başka bir grup nerede? Inside the club. Yani kulübün içinde. Evet, Erol Bilecik, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe olayını kapatacağım şimdi arkadaşlar. Biz her zamanki klasik cümlemizi söylüyoruz. Ne oldu Paşinyan? He? Hani Zorbay'da bir sorun yoktu. Zorbay'a Galatasaray haksızlık yapıyordu. Bir kadınlar maçından sonra çıkıp sen bize cincon kelimesini kullandın. Bu kadar da delikanlısın değil mi? Şöyle baktığında bir insan sana kelli felli zannediyor ama kelli felli adam oturaklı olur. Kelli felli adam dediğini değerlendirerek söyler. Önce düşünür sonra konuşur. Senin gibi önce konuşup sonra düşünmez. Lan ben ne halt ettim. Şimdi cincon dedim. Şimdi herkes bana şey yapacak. Ay mahvoldum ben. Ya işte bu senin içeride sıvı içinde yüzen ufalmış beyinle alakalı bir sorunun arkadaşlar. Evet
Türk futbolundaki lekeden bahsetti bu arkadaş. Türk futbolundaki lekelerden zaten Galatasaray 3 yıldır bahsediyor ve giderek de artan bir leke var. Ama bir hakeme saldırmak mı? Hocam burası Meksika değil. Burası Uganda Cumhuriyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Herkes haddini bilecek ve Bilecik de bu konuşmaları artık yapmayacak. Gerçekten bizim Remzi Sanver gibi boş konuşan bir arkadaş bu. Bu ara Ali Koç da ortalıkta yok. Farkında mısınız? Burak Elmas neden yok biliyoruz. Ali Koç da yok ortalıkta. Garip bir durum ama araştırmak lazım. Süper Lig'de puan durumu arkadaşlar. Şöyle bir incelediğimizde son maçlardan sonra haberim çok teşekkür ederim. Abone sayısına katkıda bulunayım demiş. Seni seviyorum kardeşim. Yok Efe, acelesinden değil, her şey yerinde ve kararında güzeldir. Hem bir araya geliriz. Tanışmak istemiyor musun benimle? Ha istemiyorsan tamam, istersen bir araya gelmeyelim, sorun değil. Postaya da gönderilebiliyor ama tanışalım istedim. Hem bir araya gelelim, sohbet edelim istedim. Belki başka Galatasaraylı arkadaşlar da katılır aramıza. Bol bol güzel sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Sanırım hoşuna gider. Galatasaray 35 puanda 12. sıradaki yerini koruyor arkadaşlar. Aynı puanda hemen altında Antalyaspor var ve üstünde de Gaziantepspor var. O da 37 puanda. Dikkat ederseniz ilk 8'e girmesi için aşağı yukarı 5 puan fark var ama aşağıya da 8 puanlık bir fark gözüküyor. Göztepe'nin altına inerse. Göztepe'nin oraya da inerse tabii ki. Dolayısıyla Galatasaray'ın eğer kafasını toplar biraz kendine gelirse alacağı puanlarla yükselme durumu çok çok müsait bir ortamda arkadaşlar. Dolayısıyla kendimizi çok karamsarlığa itmeyin. Ya bu sene böyle oldu. Arzu hoş geldin. Eğer bayansan başkasının nickini kullanmıyorsan Dünya Kadınlar Günü senin de kutlu olsun kardeşim. Okay Şahan, Nef Stadyum maç izlemek için uçak biletimi aldım ama maç bileti alabileceğim mi bilmiyorum. Önce bileti alsaydın ya. Ya niye öyle yaptın ki? Efe abi son şampiyon olduğumuz sene Başakşehir'le şampiyonluk maçında kaç golümüzü yediler? Aynen öyle. İsterim abi demiş sonra da. Abone sayısı biraz daha yükseldi. Abi çok teşekkür ediyorum kardeşim. Aynı iyiliği bana şu Jordan Kivo kanalı için yaparsan sevinirim. Arkadaşlar Jordan Kivo kanalında da sizlere web tasarım, kodlama, yabancı dil eğitimleri veriyorum. Hiçbir ücret talep etmeden bütün videoları yayınlıyorum ve bu arada Günay Esentürk, Eyüp Yıldız, Musa Yıldız ve bizim kanalda abone olsun olmasın, üye olsun olmasın isteyenlere de İngilizce kursu var biliyorsunuz. Benle irtibata geçerseniz gruba dahil ederiz. Dersler başladı. Onu da size söyleyelim. Arkadaşlar şimdi yönetim Tonet'le görüştü. Bu toplantıya Luis Campos ve Pascal Sensible de katıldı ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyuncular hakkında olumsuz rapor Torrent sundu. Campos birkaç oyuncuda soru işareti olsa da bu raporun doğru bir rapor olduğunu ve yerine o bölgelerde oynayabilecek oyuncuların mutlaka araştırılarak alınmasını uygun gördü ve Pascal Sensible'a topu attı. Pascal Sensible atılan bu ortaya kafa vuruşu yapacaktı ama göğsüyle istop ederek önüne indirdi. Yani o da araştırmalara başladı ve scout ekibiyle Türkiye liglerinin gençler üzerinde büyük bir araştırması yapılıyor ve Avrupa'daki liglerden de özellikle gurbetçiler üzerinde büyük araştırma yapılıyor arkadaşlar. Peki kimlerin bileti kesildi? Bunlar aslında söylemek istemediğimiz şeyler. Çünkü oyuncuların moralleri, motivasyonları düşebilir ama artık basında öyle bir açıklandı ki yani herkes konuştuğu için ben bunu veriyorum. Yoksa asla etik değerlere saygıdan dolayı bunu vermezdim arkadaşlar. Alparslan'ı beğenmediğini ve takımdan gönderilmesi gerektiğini söylüyor. Arda Turan'la tamamen iplerin koparılması gerektiğini söylüyor ve işin komik tarafı Barış Alper. Barış Alper'in performansından memnun değilim. Eğer satılmak isterse satılabilir. Ancak kiralayarak oyun gücünü arttırması bir takımda sağlanabilir dedi. Çikaldao aldıklarından beri hiçbir performans gösteremediğini, geldiğinden beri Çika'da bir artış, güç veya oyuna katkı olmadığını, dolayısıyla eğer iyi bir teklif gelirse satılabileceğini gene Torrent raporunda belirtti ve bu olayları Başkan Burak Elmas'la da konuştu. Fatih Öztürk zaten bildiğimiz bir konu. Fatih artık tamamen yolcu gibi. Ben Giresun'a
veya Adana Demirspor'a gitme ihtimalini yüksek görüyorum arkadaşlar. Ryan Babel. Babel'le kesinlikle bu sene sonunda dolacak olan sözleşme süresinin uzatma niyetinde değiller ve Babel'in gitmesini istiyorlar. Ama Torrent birazcık burada soru işaretli. Çünkü Babel'den katkı alabiliyorum diye bir cümle kullanıyor. Sofyan Fegoli gene sözleşmesi bitecek bir oyuncu ve Fegoli ile de sözleşmeyi uzatma kararları birazcık böyle muamma gibi, yani pek fazla düşünmüyorlar. Fegoli'nin artık takımla ilişiği kesilecek gibi. Erik Bulgar, arkadaşlar, katılanlar yeni arkadaşlarımız Alper Sayın, basketle ilgili bilgi verdim. Alper Gülün al, eyvallah. Efe Ocak, iyi yayınlar abim. Emre Andıran, Arda Turan'ı gönderen hocaya ben hoca derim demiş. Ama o Arda zaten bu takımda asli olarak oynamak amaçlı değil de asli olarak toplayıcı bir görev için gelmişti. Yani Fatih Terim döneminde de aslında öyle geldi ama maalesef onu da beceremedi veya becerdi, biz göremedik. Gene günahına girmeyelim. Dolayısıyla böyle bir düşünce burada hakim. Erik Pulgar, gerçekten biz defalarca bunu We Are The Best kanalında sizlere aktardık. Eyüp'le Günay da bunları söyledi. Erik Bulgar gerçekten çok büyük beklentiyle getirildi ama beklentileri karşılayamadı dendi. Ama biz ne dedik? Erik Bulgar'ın getirilme nedeni Getson'u alamayan veya almayan yönetimin orta saha ihtiyacını karşılamak amacıyla taraftarın ağzına sürmüş olduğu bir parmak baldı bu. Başka bir şey değil. Peki Erik Bulgar buna bir karşılık verebildi mi? O da veremedi. Çok süre aldı mı? Almadı. Dolayısıyla Erik Pulgar'ı önümüzdeki sene, ki Erik Pulgar'a İspanyol ekipleri talip arkadaşlar, söyleyeyim. Bilbao, Deportivo, ondan sonra dur bakayım 2 kulüp daha vardı. Getafe, bir takım daha var. Çok çok fazla istiyorlar. Erik Pulgar gidebilir. Oğulcan Çağlayan binbir zorluk çekerek, binbir sıkıntıya katlanarak takıma katılmış olan bu oyuncu gene Torrent eğer kalırsa ve yönetim devam ederse seneye takımda düşünülmeyen bir oyuncu. Ve İsmail Çipe, takımın baba yiğidi ama baba yiğitlik dışında hiçbir şey vermeyeni. Dolayısıyla İsmail Çipe ile de yolların ayrılması planlandı. Evet, asli olarak konuşulan konular bunlar arkadaşlar. Yani bu oyuncularla irtibatın kesileceği, artık bu oyuncuların Galatasaray'da büyük bir verim veremeyeceği ve bu kadroların yeniden yapılanması konusu gündemde. Bakalım Ahmet, günaydın Kıvanç abi, nasılsın, iyi misin? Burak Elmas gidecek mi? Mart'a İbra olur mu? Ben o İbra olacağını düşünmüyorum arkadaşlar ama bir şey var. Bunu ben dünkü yayında sizlere yazdım. Görmedi arkadaşlar ama size ben söyleyeyim. Bir başkan ben gitmiyorum dediği sürece orada kalır. Başkanın ve yönetimin gitme ihtimali ikidir. Bir, ibralarda hem mali hem idari ibrasızlık olursa güle güle. Ama sadece mali ibra olur, idari ibrasızlık olursa mahkeme hakkı vesaire vesaire, o gitmiyor. Bir de istifalar söz konusu olursa, yönetimde 6 kişi kalır ise o zaman da yönetim otomatikman düşüyor. Geçici bir yönetim atanıyor, kayyum gibi. Ondan sonra hemen ilk fırsatta da seçime gidiliyor. Dolayısıyla bunun dışında Burak Elmas ben gitmiyorum dediği sürece başkanlık koltuğunda arkadaşlar. Abdullah Kurtçebe, Bilbao nasıl talip abi demiş. Nasıl talip? Bilbao olması lazım. Ben yanılmıyorsam eğer. Atletik bir 3 veya 4 tane İspanyol kulübü talip ama. Alper Sayın Marsilya'da yazıldı abi galiba Pulga. Evet, doğru. Marsilya ismi de var. Fransız kulüpleri de var ama Marsilya'yı duydum sadece. Başka var mı? Bilmiyorum. Fakat Pulgar'a istekli çok. O da ayrı bir konu. Efe Ocak abi Pulgar süre alsa bence katkı sağlar. O apayrı bir konu. Yani bir oyuncu süre almadan değerlendiriyoruz ya, o da garip kaçıyor. Ama yani bilemiyorum. Erol Tuncer, şu topçulara verilen paralara yazık, bu topçuların olmayacağı belli değil miydi? Ya bunları anlamak için profesyonel olmaya gerek yok demiş. Aslında evet, haklısın, Galatasaray kalitesinde değiller belki ama Galatasaray kalitesinde yükseltilebilir, performansları arttırılabilir. O yönde bazı çalışmalar yapılabilirdi ama maalesef onu yapamadık. Çikaldağ hiç verim alınamadığına katılmıyorum. Torrent geldikten sonra düşüşe geçti Çikaldağ'ın. Çikaldağ Torrent geldikten sonra kesinlikle Burus, bu şey zaten benim fikrim değil Burus, beni suçlama. Biz Vedat abiyle Çika'yı çok beğenen insanlarız ama verimi düştü.
Bir de hastalık geçirdi. O hastalıktan sonra da bu verim gerçekten dibe vurdu. Neden bilmiyorum. Şu anda biraz kıpırdanmalar var ama çok yükseltemedi. Berat abi gelmiş, like atalım, abone olalım, emeğe saygı lütfen. Sadık Turan eyvallah. Sadık Turan abi bu Fatih Terim bu takım bitirdi ve gitti demiş. Fatih Terim bakın şunu da hep beraber bir aynı fikre gelelim. Fatih Terim bu takımı bitirdi ama sadece Fatih Terim bitirmedi. Burak Elmas, Fatih Terim cooperation bu hale getirdi. Ama herhangi bir düzgün, yani bu işe hakim bir teknik direktör getirilmiş olsaydı Fatih Terim'den sonra en azından bu kadar kötü sonuçlar almayacaktık. Şampiyon olamazdık belki ama almayacaktık. Yani sürekli Fatih Terim bu konu kapandı artık. Sonra Gelson konu kapandı artık. Ha, belge bulursam tekrar açacağım. O belgeleri araştırıyorum. Neden alınmadığına dair belgeleri. Alınacağım. Peki Kıvanç abi, verim alamadığımız Burak Elmas, İştan Gün ne yapacağız demiş. Burak Elmas konusunda bir şey yapamıyorsun çünkü ona müdahale edecek kişi genel kurul. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak gidip maça protestomuzu yaparız. Kurallar ve kanunlar gereğince. O kadar. Hani onu aşmadan. Biz birileri gibi sahaya gelip hakeme yumruk atmak falan öyle şeyler yok. Veya başkana locasından bağırdığın zaman başkan locadan atlayıp da tribünden yok bodyguardlarıyla erkek gibi gelmesi, onlar bizde yaşanmaz arkadaşlar. Efe Ocak ama süre hiç almıyor neredeyse. Evet, doğru. Emre Anındar'ın abi mali olarak her türlü ibra olur gibime geliyor. Doğru, işte o yüzden diyorum yani gitme ihtimali bana göre yok. Kendi karar almadığı sürece. Yani İbra'da baktı, idari ibrasızlık aldı. Canı da sıkkın, yönetimde de sorunlar yaşıyor. Dedi ki ben erken seçime gidiyorum. Bu tamamen onun muhtesinde. Ama ibrasızlıklar olmaz veya istifalar olup altıya düşmezse başkan ben buradayım dediği sürece sürenin sonuna kadar burada arkadaşlar. Havan Yasuge Verat abi sen istersen de biz tıklatmaz mıyız demiş. Tıklayın abi. Jordan Kibo kanalına lütfen yardımcı olursanız çok çok sevineceğim arkadaşlar. O kanal çok aşağılarda kaldı. Uzun süredir ilgilenemiyorum ama orada da videoları beğenebilirsiniz diye düşünüyorum. Arda Yağcı, Burak Elmas, Torrent mutluluğumuzda, umudumuzda elimizden aldılar demiş. Önce Fatih Terim'le Burak Elmas, sonra Fatih Terim gönderildi. Ki Fatih Terim açıklamaları var arkadaşlar. Ben o beni almadan 3 gün önce zaten isterseniz istifa edeyim dediğini açıkladı. Yani bunlar zaten acayip bir alengirli işler. Bir şeyler dönüyor. Bunları algılamaya çalışıyoruz. Bir şeyleri ucundan yakaladığımızda yorum yapıyoruz. Ondan sonra çıkıyor diyor ki yalancı bunlar. Ya yalancı değiliz. Ama sen de şeffaf değilsin ve doğruları konuşmuyorsun. Bu kadar. Music and Films. Yılmaz Vural teknik direktör olsaydı Pulgar'ı döverdi vallahi. Yok ya, o kadar da kolay değil ama bir şeyler yapardı, onu söyleyeyim ben sana. Emre Andıran Yılmaz Vural'ı savunmaya gerek yok. Adam ya yapmayın. Çok eğitimli bir adamdır ama Hikmet Karaman, Yılmaz Vural çok eğitimli insanlardır. Onu da söyleyelim. Hasan Deveci Kamaş Bey, Torrent Hoca'nın takımda kalması doğru mu? Barça ve Beşiktaş maçını kaybederse ne olacak? Zaten artık onların hepsini göze almışlar. Barça hadi bir nebze ama Beşiktaş maçı abi saldıracaksın. Beşiktaş maçıyla ilgili de çok yaygara çıkardılar. Onunla ilgili de bilgiler vereceğim size. Barcelona yağmuru azarken Barcelona Beşiktaş'a kötü yenildik. Torrent gider mi? Giderse kim gelir? Okan Buruk mu? Okan Buruk'un şu anda geleceğini düşünmüyorum ama ağır yenilgiler alırsak özellikle Barcelona'ya bence bir deprem etkisi yaratır. Ama bir deprem etkisi yaratsın, bunlar gitsin diye de ben Galatasaray'ın bu rezilliği yaşamasını istemem açıkçası. Siz de istemezsiniz diye düşünüyorum. Eyvallah Havin. Teşekkür ediyorum kardeşim. Şimdi Galatasaray'da geçen sormuştunuz. Ben Lider Bozkurt'un vermiş olduğu isimleri tek tek araştırıyorum Lider. Meraklanma. Ercan Ekmiş de gelmiş bizim katıl üyelerimizden. Hoş geldiniz Ercan Bey. Burak Elmas kalırsa Torrent'te kalır. Torrent kalırsa seneye ilk 5'e giremeyiz. Bu sene de giremedik. Seneye de giremeyiz. Yapacak bir şey yok. Yağmur azarken Barcelona Beşiktaş kötü. Yani bunu okumuştuk. Erol Tuncel ilk yarı 20 ve üstü konuştuğumuz iyi olan topçuların piyasası da düştü. Kolay kolay bu takımlar iyi topçulara da para vermezler. Artık sırf zarar demiş. Kesinlikle haklısın. Maalesef zarara uğrayan bir alma verme alışverişi olacak gibi gözüküyor ama Ukrayna ve Rusya'dan ayrılmak isteyen bazı oyuncularla temasta olduklarını söyleyebiliriz ki bunlardan bir tanesi Miguel Angelo da Silva Roca, namı değer Seka.
Seka arkadaşlar CSKA Moskova'dan ayrılmak istiyor ve Lille oyuncusu biliyorsunuz CSKA'da kiralık ve artık o ülkede kalmak istemediğini açıkladı basketbolda olduğu gibi ve Luis Campos'un önerisi üzerine de yönetimden birkaç kişinin Seka ile temasa geçtiğini ve olumlu cevap aldığını söyleyebiliriz. Seka kimdir? Bunu da size daha sonraki yayınlarda tanıtabiliriz ama orta alanda oynayan, çok yüksek maliyeti olmayan akıllı bir oyuncu. Fakat ben açıkçası bu bölgede eee, biraz daha farklı bir oyuncu bakıldığını, hatta sizin bunu çok ismini, bu oyuncunun çok defa ismini getirdiğinizi söyleyebilirim. Şimdi Beka Beka doğru. Ben Beka Beka diye düşünüyorum açıkçası ama, tabii, Seka'yla da temasa geçilmediğini söyleyemeyiz. Ciddi temaslar var ve olumlu sonuçlar var. Tabii daha birçok oyuncu var arkadaşlar elimizden kaçıp, Rusya'ya ve Ukrayna'ya giden oyunculardan, ayrılmak isteyenlerden. Bu fırsat transferinden faydalanabilir miyiz? Onu bilemiyorum. Edi Çeliker Kıvanç abi, Fatih Terim her başkanla olaylı kavgalı şekilde ayrıldı. Hep başkaları mı suçlu? Hayır bakın. Fatih Terim idare edilmesi zor bir insan. Bunu zaten biliyoruz. İtalya'da da başkanlarla kavgalı ayrıldı. Fakat İtalya'ya hiç görüşen var mı? Bizim Metehan vardı İtalya'dan, Venedik'ten. Bak mesela buradaysa yazsın. O kadar soruna rağmen Milan başkanı da, Fiorentina başkanı da büyük saygıyla ondan bahsediyorlar. Yani bir insan evet böyle olabiliyor ama sevilen de bir insan ve iyi taktikler veren, takımı çalıştıran bir insan. Fakat Fatih Terim son birkaç senede ne olduysa büyük değişikliğe uğradı. Bakın şimdi Seka'ya şöyle bir bakalım isterseniz. Seka hatta size bir zoom'layayım. Bence iyi bir oyuncu ama merkez orta sahada oynuyor. Portekizli aslında. Fakat orta solda ve libero mevkiinde de oynadığında başarılı olmuş bir oyuncu. 9 milyonluk bir bonservisi var Transfermarkt'ta ama bu kadar değil. Daha uygun fiyatlara ayarlanabiliyor. Fakat ben size asıl şunu göstermek istiyorum. Bakın merkez orta sahada 113 maça çıkıyor. 6 maç, 6 gol, 8 asisti var. Ön libero'da 33 maça çıkıyor. 3 golü var, 2 asisti var. Orta saha solda 15 maça çıkıyor. Golü yok ama 3 asisti var. 10 numarada 9 maç, 1 asist. Stoper mevkiinde bile bu adamı oynatmışlar. 2 maça çıkıyor ve 1 golü var. Yani bu adam çok yönlü bir oyuncu ve gerçekten Galatasaray'a fayda sağlayabilecek bir oyuncu ama Beka'nın bence background'ı biraz daha ağır basıyor. Bilemiyorum ama Galatasaray'da şiddetli bir şekilde orta saha oyuncusu ihtiyacı olduğunu sanıyorum. Hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum. Selamlar Kral Kıvanç abi, iyi yayınlar. We are the best, el birliğiyle büyütelim. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bruce gitmez abi, gitmez. Sonuç ne olursa olsun Torrent gitmez. Zaten açıkladı. Bak başkan şunu dedikten sonra biz Torrent'le ayrılmayı düşünmüyoruz. Nokta. Sen git Barcelona'dan 6 ye. Gel buraya Beşiktaş'a 3-1 yenil. Gene gitmez. Çünkü taraftarın ne istediğiyle ilgilenmiyorlar. Onlar biz kendimizce doğru yapıyoruz diyorlar. Halbuki bir olay vardır. İçindesinizdir, net göremezsiniz. Fakat dışarıdan bakan bir adam gerçekten çok daha net görebiliyor arkadaşlar. Bunu size açıkça söyleyebilirim. O yüzden biraz da dışarıdan bakanlara biraz kulak kabartmak çok iyi olur. Pulgar niye Kof çıktı demiş Mustafa. Bilmiyorum. Pulgar aslında kötü bir oyuncu değil ama maalesef verim veremedi arkadaşlar. Dün verdiğim bir haberi tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Daha önceki yönetimlerden yapılan bir anlaşma vardı. Baz istasyonlarının stat bölgesine kurulması ile ilgili. Bundan alınan paranın Yargıtay kararıyla devlete geri iadesi söz konusu oldu ve Galatasaray şimdi 3 milyon TL civarı bir rakamla, bilmiyorum ekstrası, masrafı, cezası olur mu? 3 milyon TL daha devlete iade etmek zorunda şu pozisyonda artık kesinleşen karara göre. Bunu da tekrar sizlere hatırlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'ye gireriz ama Beşiktaş maçlarını değerlendirelim. Neden diyeceksiniz? Abi Beşiktaş'ın bizim kanalda ne işi var? Çok iyi işi var arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Beşiktaş'ta haftaya, yani bu hafta sonu bir maçımız var. Ve ben gerçekten bu maçta bütün Galatasaraylı oyuncuları, özellikle bir oyuncu için uyarıyorum.
Alex Teixeira. Ben hayatımda çok ahlaksız gördüm, çok sahtekar gördüm ama ben böylesini görmedim. Her pozisyonda kendini atıyor. Her pozisyonda hakemi kandırmaya yönelik hareketler yapıyor ama iyi de öldür hakkını ver. Bu pozisyonda Erkan Özdamar'ın vermiş olduğu bir karar var. Arkadaşlar ya, bakın ben Beşiktaş'ı bitim kadar sevmem ama şu harekete Erkan Özdamar kart göstermedi. Hadi buyurun Beşiktaşlılar. Hadi Fenerliler. Hep kendiniz haklısınız. Hayır değil. Buyur. Bak biz bu kadar dürüstüz. Galatasaraylılar bu kadar dürüsttür. Alex Teixeira denilen adama dahi şu hareketin kırmızı kart olarak değerlendirmeyen Erkan Özdamar çok iyi maç yönetti ve 7 nokta küsur 7.4 yanılmıyorsam gözlemci puanı aldı. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Bu harekete düdük çalıp kart göstermeyen bir hakeme ben 7.4 değil bir daha maç vermem uzun bir süre arkadaşlar. Peki başka pozisyon var mı? Çok konuştu Beşiktaşlar arkadaşlar. Bakın bu da var. Doğru. Beşiktaşlar haklı. Burada Alex Teixeira topu göğsüne indirecekken Başakşehirli'nin üstüne çıkarak onu yere indirmesi. Net bir sarı kart ve ceza anı içerisinde olduğu için de bir penaltı kararının verilmesi gerekiyordu. Eyvallah. Güzel. Bunlar oldu. Siz Beşiktaş kanallarında Galatasaray'ın pozisyonlarını getirmezsiniz ama biz bak sizleri getiriyoruz. Ne haber? Bunu da özellikle getiriyorum arkadaşlar bu pozisyonları. Çünkü gerçekten çok fazla ne diyeyim art niyetli arkadaşlar var. O yüzden bunları da değerlendirelim. Bakın abi Torrent şimdi Galatasaray TV'de açıklama yapacakmış. Yapsın sorun değil. Burada sizin hakkınız yendi mi? Yendi. Peki soruyorum. Milletvekili Rozier'in bu pozisyonu sizce ne arkadaşlar? Cezanın içinde değil. Çizgi kenarında taş çizgisi ve bu pozisyonda kart bile göstermeden oyuna devam etti. Veya sarı kart gösterdi galiba. Şimdi yanılmıyorsam öyle bir şey oldu. Direkt adamın ayağına dalan bir Rozier. Kırmızı kart. Kırmızı kart görürse Rozier nerede oynamayacak? Beşiktaş maçı. Beşiktaş Galatasaray maçında. Çok büyük düşünceler aldı beni. Çok net bir kırmızı karttı arkadaşlar ama hakem vermedi. Zamanı idealli kullanalım. Şu Başakşehir maçlarını bitirelim. Buyurun buradan yakalım. Bu pozisyonu hatırlayan var mı arkadaşlar? Gezal. Havadan bir top geldi ve topu önüne alabilmek için Başakşehirli oyuncuyu havada olan Başakşehirli oyuncuyu koluyla iterek yere düşürdü ve topu önüne aldı. Ne oldu sonra biliyor musunuz? Beşiktaş 2-2'ye getirdi skoru. Yani Beşiktaş'ın golü geldi. Peki Erkan bu pozisyonda sence faul yok mu kardeş? Bu nasıl bir yönetimdir? Hadi böyle yönettin. Beşiktaşlılar niye ağlıyorsunuz ya? Nerede? Bak iki tarafa da neler yapmış Erkan. Niye ağlıyorsun ki? Arkadaşlar bu adam bakın yardımcı hakem orada bakıyor. Pozisyon gözünün önünde. Aşağıdaki karede. Ya arkadaş senin görevin ne? Niye çalmıyorsun buna? Veya niye hakeme uyarmıyorsun? Bayrağı niye kaldırmıyorsun? Bu net bir fauldür. Fotoğrafla belki anlamıyorsunuzdur ama bu pozisyonu izleyin arkadaşlar. Beşiktaş ikinci golden önceki pozisyon. Görüntülere bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir pozisyona daha değinelim arkadaşlar. Son pozisyon bu. Buyurun. Alex Teixeira. Marka, Nelson, Berkan kim oynayacaksa, Pulgar kim varsa hepinizi uyarıyorum. Bu adam sizler için büyük bir tehlike potansiyeli. Koşan bir oyuncunun önüne kendini atarak yere takla atıp hakem tarafından ona sarı kart gösterilmesini hatta bir tık daha ileriye gidebilseydi penaltı almaya çalışan bir karaktersiz. Karaktersiz derim buna ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Bu bence ahlaklı bir hareket değil arkadaşlar ve Erkan Özdemir geldi sarı kartı gösterdi. 2 tık önde olsa penaltı bile çalacaktı ve orada görüyorsunuz oyuncunun isyanını sağ altta. Yani anlayacağınız arkadaşlar herkes ağlıyor ama bilemiyorum. Evet. Dananın kuyruğu. Geldik. Tamam bunlar böyle. Fenerbahçe maçı için de sizlere görüntüler getirebilirim. Çok var. O kadar ağladılar ki aslında Fenerbahçe berabere kaldığına dua etmeli. O pozisyonun iptal olması gerektiğini dün yayında size aktardım. Gol pozisyonu Fenerbahçe'nin attığı gol eğer hakem düzgün maç yönetiyor olsaydı
Salahi ve Berisha yüzünden iptal edilmeliydi. Golde offside vardı. Zayt değildi offside. Ama gol yani top offside bölgesindeki oyunculara geldi ve hareketliydiler, aktiftiler. Arkadaşlar Fenerbahçe, Beşiktaş bırakın ağlasınlar. Beşiktaş şimdi neye ağlıyor biliyor musunuz? Beşiktaş bu hafta sonu Galatasaray'a gelecek. Yatırım yapıyor. Ortalığı germeye çalışıyor. Beşiktaş şimdi bizi gaza getirmeye çalışıyor. Ama bilmiyor ki Galatasaray kaostan beslenir. Galatasaray içinde handikap ne var? Perşembe günkü Barcelona deplasmanı ve hepimizin gerçekten delikanlıca yorumlamak gerekirse korktuğu bir maç var. Domenech Torrent açıklamalarda Barcelona'da çalıştım. Barcelona'nın oyun şekli biliyorum falan dedi. Ben Domenech Torrent'e bir soru sorardım. Keşke imkanım olsaydı. Sayın Torrent, sizin çalıştığınız dönemdeki oyunculardan kaç tanesi şu anda Barcelona'da devam ediyor? Çok basit bir soru değil mi? Bakalım ne cevap verecek? Çok merak ediyorum. Müzik and Films, Galatasaray kümeye diyenler utanın. Galatasaray sayesinde Avrupa'da tanınıyor Türk futbolu. Konya taraftarlarına sesleniyorum. Bu normal arkadaşlar. Yani büyük bir takımı düşürmüşsün. Kucağına gelmiş ve o taraftarın böyle bağırması çok normal. Sadece bundan medet umanları ben anormal karşılıyorum. Yani medet umanlar da kuşlar. Cikcikler var ya, cikcikler. Böyle büyük kanatlı cikcik var. Bir de küçük böyle kuç 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 olan var ya bir tane kanarya. Bıcı 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 böyle. Buraya konuyor, bir koyuyorsun yapışıyor yere. Öyle bir hayvan. Her neyse bunların melet olmasından ben şaşkınlık içerisindeyim. Barça arkadaşlar hepinizin bildiği üzerine oyuncuları tek tek değerlendireceğiz arkadaşlar. Kalede kim olur demiş Hasan. Ben büyük bir ihtimalle kaleci tahminini 2 kaleciden birisi diye düşünüyorum. Bunları ben size getireceğim zaten. Şimdi devre arasında arkadaşlar Barcelona çok büyük bir değişim gösterdi. Oyuncuları değiştirdi ve Xavi'yi getirdi. Xavi ile de tekrar eski formuna kazanmaya, tekrar eski gücünü yaşamaya başladı. Yani Barcelona, Torrent Bey'in söylediği gibi o bildiği Barcelona değil artık. Bu sene Barcelona çok güçlendi arkadaşlar. Yani ikinci dönemde. Ve Barça tabii ki Galatasaray'la olan maçını bakın reklam budur işte. Siz istediğiniz kadar para sayın böyle bir reklam yapamazsınız sayın kuşlar. Reklam budur. Barça basın basın Galatasaray maçını etrafa duyuruyor ve Galatasaray'la olacak maçın gününü, saatini taraftarlara davet vererek çağırıyor. Bu maçta gerçekten çok güzel bir maç izleyeceklerini garanti ediyor. Çünkü Galatasaray'ın her ne kadar ligdeki durumu böyle olsa da Galatasaray Galatasaray'dır ve Avrupa markasıdır diyen bir Barcelona'yı izliyoruz. Bunlar tabii ki bazı kuşlara ders olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz kalede kim olur diye şey mi dediniz? Muslera ve Peyna mı? He. Özenç Murat Mert, Kıvanç abi, Rozier tekrar milletvekiline yükselmiş. Haftaya Galatasaray derbisi var diye atmadı. Ya söylüyorum yani bunlar bizim için sorun değil. Biz o kadar çok kötü olay yaşadık ki. Yani ben bunu büyütmüyorum zaten. Ama ya ayıptır be hakem. Yani bu kararlar verilmez mi ya? Statta olman veya taraftarın bu kadar bağırmasına gerek yok ki. Jairos Lupin abi her şey tamam da o gole de offside denmez be abi. Yapma kılçıksız gol iste. Hangisi diyorsun şey mi? Fenerbahçe golünü mü? Dur. Fenerbahçe golünü diyor. Hemen getiriyorum. Almamışım. Dur getireyim. Ben şöyle söyleyeyim size. Fenerbahçe golüyle ilgili. Yani ben yorumuna saygı gösteriyorum. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Yani sanma sakın ya öyleydi böyleydi. Abi sen şöyle diyorsun böyle diyorsun diye söylüyorsundur belki ama bakın ben size getireyim. Bakın bu pozisyon. Şimdi bakın Salahi burada offside. Berisha burada offside. Buz gibi gol demiştin ya. Jairos Lupin bak dinle. Zeiss burada. Zeiss offside değil. Şöyle yapayım. Getireyim size. Bak Zeiss burada offside değil. Ama Salahi offside ve Berisha offside. Peki top geliyor. Nereye doğru? Zeiss'a doğru. Bak Salahi hareketlendi. Berisha hareketlendi. Ve top bunların olduğu bölgeye doğru geliyor. Tamam mı? Bak ve orada Zeiss topa vuruyor. Berisha hala hareketli. 2 tane offside'de olup aktif olan oyuncu top da onların bölgesine geliyor ise hakem kötü niyetli olsaydı
bu maçta bu golü iptal ederdi. Kuşlar niye bağırıyor anlamıyorum. Kötü niyetli değildi. Bu golde benim kanaatim dedi. Ben gol veriyorum dedi. Diğerleri çok büyük harekette bulunmuyor dedi. Biz de niye verdin golü, bu gol iptal olmalı falan diye bağırmıyoruz. Sadece bunu şeyden getiriyorum. Bakın, kurallar gerçekten açıktır. Aktif bölgede bir oyuncu hareket halindeyse, ki Salahi, özellikle Salahi hareket halinde ve bütün oyuncuları aldatan pozisyonda, hareket etmese dursa, bak ben ona bir şey demem. Ama gerçekten bu pozisyon hiçbir yerde tartışılmadı. Ben bunu şundan getiriyorum. Sayın Fenerliler, kızmayın. Bu gol goldür. Verilsin. Problem yok. Ama bağıracağınız kadar büyük olaylar yaşanmadı. Asıl size kıyaklar geçildi. Bunun farkında olun. Trabzon iyi oynuyor kardeşim. Sizden iyi takım. Ha, baskılı oynadınız mı? Oynadınız. İsmail Kartal bravo. İyi hazırlamış takım. Bravo. Ama sizin yapabileceğiniz de bu kadar. O yüzden yani benim herhalde anlatabildiğim kılçıksız dediğiniz pozisyonu sizlere anlatabilmiş olduğumu düşünüyorum. Gardiyan Cikcik. Devre arasında 6 numara Diawara, 8'e Getson, forvet Gomis alınıp stoper Semih Rozbaklı kiralanmalıydı. Galatasaray haber, bak ben sana söyleyeyim. Diawara'yı, Getson'u da Gomis'e ilaveten alsalardı, vallahi de billahi de tillahi de bu takım şu anda ilk 5'i zorlar durumdaydı. Bu aptal puan kayıplarını yapmazdık. Arkadaşlar, Barcelona karşınızda. Barcelona'nın orta sahası dışındakiler, forvetler, savunma ve kalecileri karşınızda. Demin sormuştunuz, eğer Galatasaray'ı sormayıp Barcelona'yı sorduysanız, burada zaten Andre Der Stegen'in kaleye geçeceğini söyleyebilirim, ama Neto'da son maçlarda özellikle kendini gösteriyor idmanlarda, o kaleye geçebilir. Peki Galatasaray'da kaleye kim geçmeli? Muslera uzun bir süre ara verdi ama tecrübesi var. Peyna, tecrübesiz hareketler oluyor ve çok çizgide kalıyor ki Barcelona tarafta takımı gerçekten çok iyi atak yapıyor arkadaşlar. Bakın, ben size Barça'nın size hemen şeyini getireyim. Buyurun Barça. Şimdi benim tahminim olarak Barça bu 11 ile çıkacaktır diye düşünüyorum. Armageddon TFF MHK Trabzon Fenerbahçe birleşmesiyle gördük. İki takım da üzülmesin dediler maçta. Bravo Armageddon. Çok güzel bir yorum. İki takım da üzmediler. Ve orada golü verdiler. Bu kadar basit. Trabzon zaten 1-0 olsun benim olsun maçı vardı. Öyle düşünüyordu. Ne olacak? Bir takımını, Galatasaray'ı elemiş. Başakşehir'i elemiş. Konya evine gelmiş, yenilmiş. Onunla puan farkını aşmış. Beşiktaş desen zaten Allah'lık. Onlar gitmiş. Kimle yarışacak? Adam zaten bize 30, diğerlerine 17-15 puan fark atmış. Ya bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Karşınızda Barcelona'nın ikinci yarı kurmuş olduğu kadro. Ki burada Busquets veya Pedri yerinde Luke de Jong da oynayabilir. Belki Traore yerine başka bir oyuncu da oynayabilir. Şu an cezalıları ve oynamayacakları tam bilmediğim için şu anda size getirdiğim kadroyu şöyle bir baktığımızda çok ciddi bir takımla maç yapacağız arkadaşlar. Kısa paslaşmalarda mükemmeller. Ani hızlanmalarda mükemmeller. Ceza alanı içerisinde hücuma kalktıklarında en az 4-5 oyuncuyla geliyorlar. Yani bizim oyuncuların çok dikkatli olmaları ve her oyuncuyu teker teker kontrol etmeleri, sürekli switch yapmaları, yani değişmeleri ve mümkünse Barcelona'nın bize yapacağı kapat abi kapat, tansiyonum düştü. Ya ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Barcelona bu. Biz öyle Prag'la Mırak'la maç yapmayız. Biz çıkarız Barcelona maç yaparız. Delikanlı olmak lazım. O yüzden çıkacağız, bu takımla oynayacağız. Ancak şöyle bir durum var. Dani Alves sağ beklerinde çok etkili, biliyorsunuz. Çizgiyi inanılmaz iyi kullanan bir oyuncu. Fakat şöyle bir eksiği var. Yaşından dolayı kondisyon problemi yaşayabiliyor. Ama orada da eğer Araújo veya Frenkie de Jong orta sahada oynarsa, onun bölgesinde ona çok büyük yardımlarda bulunuyorlar. O yüzden Sergio Dens de olabilir. Onur, haklısın, ama şimdilik böyle bir 11 düşündüm. Bilmiyorum. Yani son maçlarını değerlendirdim. İspanya'daki arkadaşımla görüştüm. Tahmini belki cezalılar da olacaktır. Mesela Adama Traore'nin ilk 11'de olmayacağını mesela duyuyorum. Ama 11'de olacak gibi oraya koydum. Şimdi
Aubameyang'da da mesela bir soru işareti var. Belki oynayabilir, oynayamaz. Belki oynar, yedekte kalır, bench'te kalır, sonra girer bilemiyorum ama bir Mark ter Stegen, Stegen. Yani bu oyuncu gerçekten ceza alanı içerisinde ceza alanına çok fazla hakim. Havadan gelen her topa müdahale edebiliyor arkadaşlar ve, kaçırdığı toplar da yok. Yan toplarda da gerçekten aktif bir oyuncu. Haklısın Muki, Dembele de oynayabilir ama şimdilik aldığımız bilgilere göre bunu koyduk. Şimdi Pique tecrübe manyağı bir adam. Yani 2 tane oyuncu tanırım. Bir Sergio Ramos, Real Madrid. 2 Barcelona, Gerrard Pique. Pique gerçekten çok tecrübeli bir oyuncu. Stoper mevkiinde yanına kimi koyarsanız koyun arkadaşlar, çok çok iyi bir ikili, oluyorlar onu söyleyeyim. GESA Haber yaptığım analize göre kontrol oyunu oynuyorlar. O yüzden duran topları iyi kontrol etmeliyiz. Beklerken oyun kuruyorlar. Sıkı baskı oynamamız gerekiyor. Şimdi şöyle takımda olumlu bakmanız gerekirken şöyle bir şey diyebiliriz. Bir, artık Galatasaray 90 dakikaya yayabildiği bir kondisyona sahip. Aslında bu olumlu bakabileceğimiz bir yönü. İki, Galatasaray aldığı o 2 galibiyetle ve Barcelona'nın gücünü görerek Avrupa maçı olduğunu da düşünürsek biraz daha konsantre olacaktır maçlarda. Bunlar bizim avantajlarımız ama dezavantajlarımız çok. Nasıl çok? Şöyle, bir savunma arkasına atılan toplarda inanılmaz koşular yapıyor Dani Alves ve Jordi Alba. Ferran Torres oynasa ne olur, oynamasa ne olur? Herkes savunma arkasına çok iyi koşular yapıyor ki Galatasaray'ın en büyük zaafı savunma arkasına atılan toplardaki adam paylaşımı arkadaşlar. Busquets'in oynayacağını düşünüyorum ama olmazsa orada bir de Luke de Jong var. Luke de Jong gerçekten gözü hani ne derler kafasının arkasında gözü var derler ya. Sanki arkasında gözü var. Öbür taraftaki adamı görüp bir anda dönerek oraya topu aktarabiliyor ve pas isabeti gerçekten %80-85'lerde mükemmel oyun katkısı sağlıyor. Frenkie de Jong da hemen hemen onun gibi. Tabii bu arada bunlar kardeş mi? Vallahi bilmiyorum. Yalan yok şimdi. Ama Frenkie de Jong da gerçekten sağ çizgide ve ortada çok büyük katkı vererek oynayamıyor mu Dani Alves? Güzel. Bizim için avantaj. Oynayamayanları bilmediğim için bu kadroyu getirdim. Lütfen yanlış anlamayın. Dani Alves oynayamıyor dedi arkadaşlar. Güzel bir haber. O zaman Aubameyang'ın oynayamayacağını düşünürsek eğer öyle doğruysa ve Traore'yi de ilk 11'de oynatmayacağını aldığımız bilgilere göre düşünürsek biraz daha mantıklı bir takım çıkabilir. Arkadaşlar o göbekli Ömer benimle tutamaz demiş. Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Ömer burada hiçbir çizgi oyuncusuna markaj uygulayamaz. Bunu bir kere hepimiz net olarak konuşmalıyız arkadaşlar. Bakın Pedri diye bir oyuncu var. Genç bir oyuncu. Gerçekten çok büyük katkı veriyor ve bizim Chica gibi aslında Chica performansını kaybetti ama Pedri görünmez kahraman gibi oynuyor. Hemen her pozisyonda ayak sokuyor ve pozisyonları değerlendiriyor. Traore zaten apayrı bir vukuat abi. Adama bak ya. Ya ben bu adamla sahaya çıksam bir kere korkarım ben söyleyeyim. Bu ne ya? Adam ağır siklet boks şampiyonu gibi ya. Bu ne ya? Ama izledim. Gerçekten çok iyi koşuyor arkadaşlar. Bakmayın. Gibi dün Başakşehir maçındaki Okaka gibi. Adamda ne biçim kalça var. Koca bir yapı ama koşuyor. Adama Traore felaket. Hani ne derler? Yakalarsan benimsin diye bağırsak anca öyle kaçar bir adam. Felaket kaçıyor arkadaşlar. Dolayısıyla büyük tehlike. Tabii Nico Gonzalez, Sergio Dest, Samuel Umtiti. Büyük bir ihtimalle Samuel Umtiti oynamayacak arkadaşlar. Bu da gerçekten şöyle yapayım, özür dilerim. Hemen şöyle bir geri gelelim. Samuel Umtiti gerçekten arkadaşlar felaket bir oyuncu. Yani ben bu kadar sağlam bir oyuncu görmedim ama oynarsa bize çok büyük hasar verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki diğer bir püsküllü dert Memphis Depay. Forvet'te kim oynayacak? Aubameyang mı oynayacak? Depay mı oynayacak? Arkasına Luke de Jong mu gelecek? Adamlar da yok. Ama arkadaşlar çıkacağız. Delikanlı gibi oynayacağız. Delikanlı gibi. Ben bu maçta çok büyük bir hezimet beklemiyorum arkadaşlar.
O Nigel de Jong da var. Anılcan demiş onların kardeşi diye. Onlar kardeş o zaman öyle mi? Tam bilmiyorum, özür dilerim. Evet arkadaşlar, gene aslanım benim de katılmış. Hulk gibi. Hulk bile bundan biraz daha zayıf kalıyor. Bu adamın pozlarına bakın ya. Ben adamın fotoğraflarını ve maçlardaki pozisyonlardaki hareketlerini izledim. Adam ben Herkülüm diye bağırıyor ya. Aslanım benim 1905 arkadaşlar. İyi yayınlar Kıvanç abim. İşteyim, like attım demiş. Eyvallah. O da biliyorsunuz arkadaşlar hafta sonları gündüz, hafta sonu ve hafta içi de akşam 11'de yayın yapıyor. Galatasaray adına yayın yapmaya çalışan bir kardeşimiz. Destek olmaya çalışırsanız harika olur. Bu arada tabii ki bizim kadromuzda bile oynayabilecek bazı oyuncuları var. Eric Garcia, Oscar Mingueza. Bak Clement Lenglet stoper mevkinde de oynayabilen gerçekten çok büyük bir yetenek arkadaşlar. Çok büyük bir yetenek. Martin Braithwaite için ben aynı şeyleri söyleyemeyeceğim ama Ansu Fati. Ya şu takımdan istediğinizi alın. Galatasaray'da ilk 11'de banko oynar. Şimdi biz böyle bir takımla maç yapacağız. Takımın Türkiye Süper Ligi'ndeki durumu ortada ve hepinizin evet oranın Vakayemesi oluyor ama bir Vakayeme en azından burada hata yapıyor. Umtiti orada hata yapmıyor. Bir de o var. Adam çok sağlam oynuyor. Yani Barcelona gerçekten çok iyi bir ekip kurmuş. İlk yarıdaki maçlarına bakın. İkinci yarıdaki maçlarına bakın. 2'den aşağı atarsa yuhluyorlar takımı. O yüzden arkadaşlar büyük desteğe ihtiyacımız var. Barcelona karşısında taraftarın takımı sırtlaması lazım. Özellikle rövanşta. Bir de bu var. Şimdi biz lider çıktık. Lider çıktık. Çektiğimiz kuraya bak. Hemen hemen en kötü kurayı çektik. Barcelona bir de diyorlar ki lider çıktınız. Avantaj veriyoruz size. Ne? İlk maçınız deplasmanda. Ya bari ilk maçı burada oynasaydık ya. Ne olacağını görürdük. İkinci maçta ona göre tedbir alırdık değil mi? Şimdi olay belli arkadaşlar. Bak eğer Torrent'i az bir şey tanıyorsam savunma ağırlıklı bir ekiple çıkacak. Maçı kesinlikle kendi yarı alanında kabul edecek ve işte solda Kerem olur, sağda Emre olur belki. Onlarla da hızlı ataklara çıkmaya çalışacak arkadaşlar. Ve Saşa'nın son formsuzluğunu da göz önüne alırsak yani gerçekten burada büyük sıkıntı yaşayacağız. Anholt, Markao ve Nelson. Onlara büyük iş düşecek arkadaşlar. Gözümüzde büyütmeyelim. Barcelona gerçekten çok büyük bir kulüp. Çok güçlü bir kadrosu var ve işin kötü tarafı Xavi ile beraber kadro birbirleriyle bütünleşti. Tam bir takım haline geldi arkadaşlar. Mücahit Şener, Barcelona'yı orta sahada kitlersek maç bizim lehimize döner. Tam Berkanlık maç bu. Berkan diyecek ki oğlum şunun peşinden koş. Koş Çeko. Yakalarım lan seni yakalarım. Dur geliyorum lan diyecek. Berkan koşacak. Şakası bir tarafa Barcelona maçında arkadaşlar kesinlikle ortayı sağlam tutmamız lazım ve bireysel hata yapmamamız lazım. Çünkü Barcelona bireysel hatayı affetmeyen bir kulüp. Bu oyuncularla. Torrent, Babel'i oynatacağına o kadar eminim ki demiş Anılcan. Doğru oynatabilir bir şey diyemem. Yani az çok bu yapıdaki oyuncuları görünce acaba Babel de oynasa mı diye ben de düşünmüyor değilim. Onu söyleyeyim. Gardiyan Kıvanç abi seri başı takımlar ilk maçını deplasmanda oynuyorlar. Biliyorum. O yüzden bize avantaj veriyorlar ya işte avantaj. İlk maç deplasman. Seni o lider çıktığın için. Hay Allah cezanı vermesin ya. Böyle arkadaşlar yani biz bu takıma çıkacağız. Perşembe günü saat 11'de yanılmıyorsam maç. Biz tabii ki Excel TV'den size burada YouTube üzerinde bunun scoreboard yapacağız. Umarım bol bol Vedat abinizi düşürmek nasip olur bana. Dediğim gibi Barcelona karşısına hazırlanacağız ama bir de ondan sonra düşünmemiz gereken bir maç var. Gene bir intikam maçı. Beşiktaş. İlk yarıdaki maçı unutmuyorum. Dikkat edin biz gene 2 gün dinlenmeyle hem de ta İspanya yolculuğundan sonra bir Beşiktaş maçına çıkıyoruz. Ne kadar ballı herifler bunlar ya. Ne kadar ballılar ya. Değil mi? Çok merak ediyorum. Acaba Anzer balı mı yiyorlar bunlar? Armageddon, Barcelona asla orta sahada kitleyemezsin. Canlı izlemişliğim var. Barcelona eskiden de olsa Madrid'le maçını izlemiştim Nou Camp'ta. Evet doğru ama şöyle bir şey var. Armageddon dönen toplara sahip olmamız lazım. İlk baskıyı çok iyi yapmamız lazım. Topu kaptığımız anda geri pası unutmamız lazım. Bak geri pas. Taça at lan. Gönder tribüne gitsin. Önemli değil ama geri pası yapmayacaksın. Çünkü geri pasları kapıp kalede anında pozisyona girerler.
Bunlar konusunda da tabii ki takımı uyarmak lazım. Bir de ilk müdahalelerde çok sert müdahale yerine biraz daha kontrollü müdahalede bulunmaları lazım. Ben bu maçta bizim başımıza normal, tehlikeli gördüğünüz oyunculardan ziyade Piqué'nin, Gerard Piqué'nin tehlike yaratacağını düşünüyorum. Çünkü biz her kornerde topa vurduruyoruz ve, Barcelona hemen her korneri Piqué'nin üzerine kullanıyor arkadaşlar. Bak, bu kadar net bildiğimiz halde gene tutamayacağız. İzleyin görün. Semih Özcan abi bu aralar intikam falan demeyelim lütfen de Barcelona yanlış falan anlar Allah korusun demiş. Yok yok intikam diye ben Beşiktaş için konuştum. Barcelona yanlış anlamaz. Barcelona'ya gidin. Gittiniz mi bilmiyorum. Çok tavsiye ederim. Barcelona, Katalan bölgeyi bir gezin. Çok güzel turistik bir yerdir. Ben bayılmıştım açıkçası. Ama orada görüştüğümüz, konuştuğumuzda Barcelona taraftarlarından ben şunu öğrenmiştim. Gerçekten Türkiye deyince Galatasaray'ı hep ayrı kefeye koyarlar ve Galatasaray'ı çok seviyorlar. Bilmiyorum bunun sebebini. Sorduğumda onlar da pek fazla bilmiyorlar ama sıcak geliyor, sempatik geliyor ve, saygı duyuyoruz başarılarına şeklinde hep bana yorumlarda bulunmuşlardı. Keşke bir daha gidebilsem. İmkân olsa Barça maçına gideceğim ama nasılsa Nou Camp 100.000 kişi değil mi kardeşim? Bilet bulunur diye düşünüyorum ben ama işte imkân evdeki Fenerbahçeli izin vermiyor maçlara gitmeme. Evet arkadaşlar Barça maçı geliyor. Perşembe akşamı oynayacağız. Bu akşam da sanıyorum Emre ile beraberiz. Biz pozisyonları ve takımı değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın gene öğlen yayınımız olacak. Sizlere birçok konuda bilgi vermeye çalıştım. Cüzdanlara dikkat edin Barcelona'ya gezerken arkadaşlar demiş Efe. Efe orada duracaksın. İtalya üzerine tanımam. Evet doğru. Kaan keşke 2 ay önce oynasaydı Barça'yla. İtalya üzerine tanımam arkadaşlar. İtalya şöyledir. Arabayla durduğunuzda kafayı çevirdiğinizde öbür lastikler gider. Vallahi şaka yapmıyorum. Bak Metehan mıydı? Yanılmıyorsam Metehan'dı İtalya'da olan. İzleyin görün. Gerçekten arkadaşlar İtalya felakettir. Aslında Avrupa'nın birçok yeri öyledir. Cüzdan çalma veya hırsızlık konusunda çok potansiyelliler. Ama nedense bize barbar ve hırsız diyen çok da adam tanıdım. Evet İspanya çok güzel bir yerdir. Eğer bilet alıp gitmeye çalışacak varsa hala şansı var diye biliyorum. Orada pasolik yok çünkü. Oraya gidebilirsiniz. Maçı izleyebilirsiniz ve Barcelona'nın gerçekten Barcelona şehrini gezebilirsiniz. Çok güzel bir şehirdir. Tavsiye ediyorum. Bakın Madrid'den kat be kat güzel bir şehirdir. Yani şey gibi düşünün. Ankara ile İstanbul gibi düşünün. Ankara başkentimiz ama herkes geldi mi Türkiye'ye önce nereye gider? İstanbul'a. O yüzden arkadaşlar güzel bir maça gidiyoruz ama ya çok güldüm. Mücahit demiş ki hakikaten ya dur ben bunu bir yapabilirsem akşam yayında yapayım. Traore ile Ömer'i yan yana getirip bir koyalım. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Abo hayal bile edemedim arkadaşlar. Abi ben Arjantin'de River Plate Boca Juniors maçı izlemiştim. Müthiş bir atmosferdi. Arkadaşlar dünyanın en büyük derbisidir. Onu söyleyeyim. Sonra 3. veya 4. sıraya geriledi Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Halbuki bilmezler ki öyle bir derbi var. İsmi namı geçmiyor ama Göztepe Karşıyaka derbisi. Arkadaşlar kan gövdeyi götürür o derbide. Yani İzmir takımları böyledir. Ama gerçekten ya nereden aklına geldi? Şimdi düşünüyorum da Traore ile Ömer. Abi, abi. Abi müsaadenle topu alacağım. Bir mahsur olmaz değil mi? Takıldık. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Perşembe günü güzel bir maç olacak. Akşam 8'de We Are The Best kanalında tekrar beraber olacağız sizlerle arkadaşlar. Yayın yapmaya, sizlere bilgileri ulaştırmaya çalışıyoruz. Her konuda, her şeye değinerek sizlerle her teması, her bilgiyi, her değerlendirmeyi paylaşıyoruz. Sizin sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Bu arada yayın ihalesi arkadaşlar Distürk'ün teklifi tüm paketleri almak istiyor. 7 Mart'a kadar verilen sürede cevap gelmediği için şu anda sanıyorum özellikle bazı paketlerde Saran gruba ve TRT'ye doğru dönüş oldu. Şimdi o konuda bir inceleme ve değerlendirme yapılıyor ama Dijitürk'te bu konuda hala ipin ucunu bırakmış değil. Bakalım ne olacak? Bu süreç federasyonu ilgilendiriyor ama tabii ucu bize. Neden? Çünkü bir sürü yer alırsa ayrı ayrı her birine al gülüm ver gülüm, al gülüm ver gülüm
Nereye kadar bilmiyorum ama gene öldüm ya. Traore ile Ömer Bayram. Ay, 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 ay. Ay, düşünemedim. Şey düşündüm ya, Traore ile karşı karşıya bir topa giderken Ömer Bayram Traore'ye bir kalça vursa Traore düşer mi? Arkadaşlar, We Are The Best yayınımız sona erdi. Akşamleyin sizlerle görüşeceğiz. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Havin, lütfen Jordan Kivo kanalında senden destek istiyorum. Sizler çok farklısınız. Sizler Galatasaraylısınız. Biz gerçekten We Are The Best'iz ve best olduğumuzu Beşiktaşlısı da, Fenerbahçelisi de, Trabzonlusu da, hatta Avrupalılar bile kabul etmiş durumdayken boş verin kuşların cikciklerini. Görüşürüz. Saygı ve sevgilerle arkadaşlar.